Satürn balık geçişi artık bitiyor ve gölgeli günlerinin yarattığı ızdıraplardan size bugün biraz bahsedeceğim. Ve aynı şekilde Neptün'ün de Koç'a geçmesiyle birçok değişiklikler oldu. Arkadaşlar Satürn balıktan geçerken gerçekten çok büyük sıkıntılar oldu. İnsanların vizyonları kalmadı, hayalleri kalmadı. Küllerinden doğanların küllerinden yeniden doğacak halleri de kalmadı arkadaşlar. Dolayısıyla da o Satürn balıktan geçerken ayaklarını yere bas, hayallerden çık, gerçek şeylere yönel, ruhsal sınırlarını çiz, kendi hakkını, hukukunu koru ve kendi kul hakkına girme diye çok büyük mesajlar verdi. Dolayısıyla da şu anda geldiğimiz noktada hem bu ekonomik durumlar, işte Uranüs'ün boğadan geçmesinin artık son derecelerine gelmesi, insanlarda hayal kalmadı, vizyon kalmadı. Küllerinden yeniden doğanlarda kül mül kalmadı. Ama bu böyle gidecek mi? Gitmeyecek. Ama bazen hayat duygularınızı ve düşüncelerinizi yaşadığınız ana getirmek zorundadır. Hani ayaklarınız yere bassın diye. Beyninizin içinde konuştuğunuz kişi, beyninizin içinde konuştuğunuz kişiler, konular sonlanması gerekir. Onların bitirilmesi gerekir. Onları bitirdiğinizde derin bir sessizliğe kavuşursunuz. İşte o derin sessizlik var ya, o neyin sessizliği biliyor musun? O ilahi anın sessizliği. İşte o ilahi anın sessizliğine gelmen için artık o beyninde konuştuklarınla hayal ettiğin şeylerin aslında gerçek hayatta var olamamasının farkına vardığında ya da birilerinin sana yaşadığın toplum olabilir, kültürün olabilir. En iyisi bu. İşte bunu yapmak zorundasın diye dayatabilir mesela. Bunu yaptığında ve sen onu gerçek zannettiğinde. Mesela bu ne demek? Biraz daha açayım bunu. Mesela herkes bizim zamanımızda ilkokul 1. sınıfa giden çocuğa sorduğun zaman ne olmak istiyorum? Pilot olmak istiyorum diyor değil mi? İşte doktor olmak istiyorum falan. Artık doktorlar doktor olmak istemiyor. Pilotlar pilot olmak istemiyor falan. Niye? Çünkü ümitlerin kırıldığı bir noktalardayız artık arkadaşlar. Yani niye? Olacak şeyin hayalini kur ya da olacak şeyin peşinde git diye. Yani bir toplumda herkes doktor olabilir mi? Bir toplumda herkes pilot olabilir mi? Ya da bir toplumda arkadaşlar, bir toplumda işte en doğrusu şudur, böyle giyinmen gerekir, böyle oturman gerekir, böyle kalkman gerekir. Kalıplar. İşte böyle yaparsan saygı görürsün, böyle yaparsan prestij kazanırsın. Bunların hepsi boş beleş işler olduğunu fark ettiriyor. Ne fark ettiriyor? İşte bu hayalinizi kurduğunuz şeyler aslında hayalini kurmaya değmeyecek şeyler olduğunu size anlatmaya çalışıyor. Çünkü yaşadığınız bu hayat geri gelmeyecek. Yaşadığınız bu hayat tekrar yaşayamayacaksınız. O yüzden hayatı en dolu ve en olması gereken şekilde yaşayın. Yani bu Hint felsefesinde şeyler var ya arkadaşlar. İşte dünyaya bir daha geleceksin falan. Yok arkadaş öyle bir şey. O yüzden hayatı bir kere yaşa, güzel yaşa, olması gerektiği gibi yaşa. Anlatabildim mi? İşte o Satürn balıktan geçerken verdiği en büyük mesaj. Neyi biliyor musun? Hayatının, yaşamının kıymetini bil. Peşinden gittiğin, seni sürükleyen o şeyler var ya, onların aslında hayatına gerçek anlamda bir katkısı yok. Onlar başkalarını memnun etme yolları. Başkalarını memnun etmeye devam edersen, başkalarını memnun etmeye çalışmaya devam edersen kendinden vazgeçersin. Kendini feda etme. Kendini o feda etme aralığından çıkar. Senin ölün değil, senin dirin lazım. Yani kendini feda etmiş bir senden hiç kimseye fayda sağlamaz. O yüzden o Satürn balıktan geçerken sana yaşamın kıymetini anlatır. Ve şu anda da dersin ki hayallerim vardı. Şunu yapacaktım, bunu edecektim, evlenecektik, çok seviyorduk, birbirimize varıyorduk. Hayır. O var ya, o senin hayatına bir girseydi, o zaman sen
Hani Levent Kırca'nın bir parodisi var ya, ebenin terliğini görürsün diyor ya. İşte ebenin terliğini görürsün. İşte bu yüzden de hayat sana daha fazla zarar verebilme potansiyeli olan bir şeyi senin hayalinden artık hayalini kuramaz hale getirir. Bunu kimin için yapıyor? Senin için yapıyor. Hani hayır gördüğünüz şeylerde şer, şer gördüğünüz şeylerde hayır var diye bir ayet vardır ya. Ama diyor siz bunu anlayamazsınız. İşte bu durum kişide kabul eksenini yaratır arkadaşlar. Kabul, tevekkül. Yani Satürn'ün balıktan geçtiği zaman kabullenmek durumundasındır. Transit kuzey ay düğümü aynı şekilde balıktan geçtiğinde o kabul duygusunu idrak etmen, yaşaman ve hayatında uygulamaya geçirmen gerekir. Çünkü hırslar arkasına gittiğiniz zaman, yani hırsları kapitalizm olarak alalım, işte tevekkül sosyalizm olarak alabiliriz filan. Yani burada hırslarınızın arkasından gittiğinizde hayatta her istediğinizin olacağı illüzyonuyla bir yanılgı içerisindesinizdir. Çünkü sizin hayatta her istediğiniz olduğunda başkalarının hakkına gireceksinizdir. Ve hakları sınırlayan kadersel çizgiler var. Aynı burçların sınırları gibi. İşte yükselen burcun da doğuyor ufuktan. Oradaki sınır var. İşte 4 dakika ileri mi, 5 dakika geri mi? Yani düşünsene bu hayatta herkesin her istediğini yaptığını. Senin paran var. Adam diyecek ki senin paran benim param diyecek. Ya kardeşim ben çalıştım kazandım. Bu bunun sınırları. Hayır diyecek. Senin param benim param diyecek yani. Hani var ya öyle ülkeler, öyle milletler. Yani kendisinden gasp edilmiş para olarak görüyor senin paranı. Tamam mı? İşte ne oluyor? Sınırlar olmayınca hukuk olmuyor, adalet olmuyor. İşte dolayısıyla da burada bazı şeylerden vazgeçmenin gerekli olduğunu ve evrensel nitelikteki sınırlara aykırı hayal vesaire gibi konuların peşinden gidilmemesi gerektiğini, kendi hayatının kıymetini bilmen gerektiğini ve yaşama bir kere geleceğin için, yani arkadaş kravat takıp gezmek zorunda mısın? Ya da bu sana bir prestij mi kazandırıyor? Ne bileyim bankacısındır. Mesela ben bankacıydım. Yani evet toplumda o zamanki dönemde bir prestij algısı vardı. Artık bankacılığın eskisi gibi bir prestij algısı yok. Çünkü bayağı bildiğiniz bankacılar çok iyi bilir. Irgat gibi çalıştırırlar bankacıları. Ve özellikle bizim o çalıştığımız dönemde son derece böyle agresif, kapital bir fraksiyon vardı. O Ali Babacan'ın kendisini iyi yönettiğini zannettiğini söylediği dönemlerdeydi onlar. Yani orada bütün bankacı camiası mahvetti aslında. Sonra bir gün geliyor. Yani işte kravatınız var, takım elbiselisiniz, gittiğiniz yerde işte hoş geldiniz, beş gittiniz falan. Ama bir yerlerde yanlışlık var. Nerede yanlışlık var biliyor musunuz? Mutlu değilsiniz. Yani mutlu değilsiniz. Yani sahilde tişörtle şortla gezmek istiyorsunuz. Neden sadece yazın tatilde gezmek istiyorsunuz ki? Diğer zamanlarda da gezmek özgürlüğüne sahipsiniz aslında. Sizi sınırlayan kim? İşte şöyle görünmen lazım, böyle konuşman lazım. Ama boş verin arkadaşlar. Kendiniz olun, dünyayı değiştirin diye bir söz var biliyor musunuz? Bu Access Pass prosesidir aynı zamanda. Hatta bir kitap falan da var. İşte burada şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin burada olmayı düşündüğünüz şeyler toplumsal prestijde ya da toplumsal algıda bir takım kazanımları olsa bile, yani hadi bir kişinin hayatını yaşadın. Yani birisini seviyordun. Kocandı. Kocan böyle istiyordu. Ya da karındı. Karın böyle istiyordu. Sen öyle olmaya çalışıyordun. Kendinden vazgeçerek oluyorsun aslında değil mi? Bir de şimdi Ahmet'in istediği var, Mehmet'in istediği var, ananın istediği var, babanın istediği var, teyzenin istediği var, halanın istediği var, arkadaşının istediği var, arkadaş ortamının talep ettiği var. Ya hangisi sensin? Hangisi sensin? Hangisi sen olmaya çalışıyorsun? Bak, geçiyor hayat. Hayat geçiyor tık 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 bitiyor hayat. Değil mi? Sana verilen en değerli şey para değil. Sana verilen en değerli şey zaman. Zamanını ne için harcıyorsun? Hani burada zamanını ne için harcıyorsun sorusu hep bilinçaltlarımıza şöyle kazınmıştır. Aman efendim zamanını çok faydalı şeyler için yap. Ne bileyim, kitap okumak için ayır. Faydalı bir şeyler için yani. Hep böyle bir kazanım.
Ya arkadaş, zamanının en iyi harcanması gereken kişi, en iyi harcanması gereken araç kim biliyor musun? Söyleyeyim mi? Sen. Sen kendin için ayıracaksın zamanını. Kendi duyguların için, kendi düşüncelerin için. Hani buna zaman molası diyebiliriz. Zaman molaları vereceksin. Belki bir filme bakacaksın. Belki beni izliyor olacaksın. Belki kendin için bir şey yapıyor olacaksın. Tamam mı? Kendin için zaman ayır. Düşüncelerin için zaman ayır. Düşünme molaları yapabilirsin. Ama tabii çok düşünme. Yani Nasrettin Hoca'nın tabiriyle şey var biliyorsun. Hani hindi gibi düşünmek diye bir kavram var. Yani o noktaya da gelmene gerek yok. İşte burada ben hayatımı ne için harcadım? Gerçekten bunlar seni mutlu etti mi? Ve ne için harcaman seni daha çok mutlu ederdi? Buna bak. Ama burada mutluluğu şöyle algılama yani. Hedonik bir mutluluk. Ya işte paraların içinde yüksek var yemez amca gibi falan. Hani benim neslim bilir onu. Var yemez amca vardı eskiden. O var yemez amcanın bir para kasası vardı ve o para kasasında yüzerdi böyle. Öyle de değil yani. Burada hedonik mutluluktan bahsetmiyoruz. Ama sen ruhunu da doyurman gerekiyor. Bedenini de doyurman gerekiyor. Yani hayat bir denge. O dengeyi sağlamak gerekiyor. Evet, böyle de bir hayatın içinden astrolojik, psikolojik, kolektif gezegenlerin anlamını biraz konuştuğumuz böyle de bir sohbet yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Astrolog Arif Aydın kanalına abone olduğunuz için ve videolarımı beğendiğiniz, paylaştığınız için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.